Ben Yörükoğlu Sarıgeçili Ahmet Ali Karataş. 1 Haziran 1996 yılında Mersin'in Gülnar ilçesinde doğdum. Yörük ailenin 6 evladından 5.'siyim. Babam Halil Karataş, annem Medine Karataş. Bu hayata dededen, ebeden geliyor. Ebeden, dededen oğula, oğuldan yine oğula gelen bir bayrak teslimatı. Annemle babamın da hayatı 1982 yılında 27 Ocak 1982'de birleşik. Ocak döneminde işte annemi babam kaçırarak evlenmişler. 82'den bu yana yani yaklaşık bir 41-42 yıllık bir hayat arkadaşlıkları var. İyisine, kötüsüne. Buna 6 tane sağ, 2 tane de vefat etmiş evladı var. 8 tane evlat sığdırmışlar. Vefat eden ablamla abime Rabbim mekanını cennet eylesin. Orta Asya'dan Anadolu'ya göç edilmiş bir hayat. Konar göçercilik. Yaz Nisan ayında başlar ve en geç Kasım ayının 15'ine kadar Konya'nın Saruhan olsun, Bozkır olsun, Hadim, Taşkent, Karaman'ın Kazım Karabekir olsun, Gökgedik olsun o civarlara çıkarlar konar göçer yörükleri. Buradan yaklaşık hayvanı sürerek giderlerse yaklaşık bir 50-55 günlük bir süreç işler. Ama şimdi hani maddi imkanları iyi olanlar yüklüyor. Saat 8-9 gibi yükleseler öğlen saat 1.30-2 gibi Konya'ya, Karaman'a inerler. Ya atadan kalmış devam ettik geri beri işte. Eskiden aynı aşiretler gibi göçerlermiş. Buradan Mart ayından sonra kimse kalmazmış mıntıkada. Kimseyi bulamazmış. Herkes göçermiş. Şeye giderlermiş, Ermeni'ye oralara çıkarlarmış. Ya arkadaş hem de birine gol birine geçeriz.
Oradan geri beri gittiğin zaman yangın olalı beri kendine bile yabancı geliyor memleket çıplanında. Eski Her örtü- gün görüp eski oturduğun yer var örtülüyken ya, ki- arama yabancı geliyor. eski örtülüyken ki haliyle çıplak halini gördüğü zaman kendine bile yabancı geliyor. Ortadan iki bölmeli. Bunu bu horoz dayından getirdim. Şimdi öteki horoz var. Hani derler ya, kaçak mazotu, horoz kaçak mazotu gibi. Bu esas mazot. Yürü ben. Sabah kalkıyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Birkaç geçi var, sağımını yapıyoruz, oğlaklarla buluşturuyoruz. Oğlakları ayırıyoruz, işte yem veriyoruz onlara daha iyi gelişimi için. Aşısını yaptım dün mesela, Taylan vurdum. Hani ciğer, akciğer aşısı yaptım dün. Bunu bugün yapmayacağım, yarın yine tekrarlayacağım. Akciğerdeki tozun ve hastalığını giderebilmek açısından. Geçi sabah saat 7.30-8 civarında salıyoruz. Dağda işte 7.30-8 gibi dağa çıktığımızda saat 10-11 gibi suya indiriyoruz. Suyun üzerine yarım saat, bir saat daha yayılıyor, getiriyoruz. Ağla katıyoruz. Burada ağla hani katmam normalde da işte üst tarafımız bayan bahçesi, arka tarafı zeytin bahçesi. Bir de kurt telaşası var. Hani göz yumup açmaya gelmiyor bazen. İşte kuzun koyunu da yedirdik, bir koyun yedi kuzdan. Daha önceleri 2 tane çeviç bir geçi yedirdik. Burada kurt sıkıntısı var, yok değil. Çok teşekkür ederim. Var mı ya? Daha var. Oh. Dur. Gitmezler dur. Mal korkuyor arkadaş. Yabancı adam geldi mi iğne vurulacak. Yerden bir aşı yapılacak. Bitti de burada. Vurur diyorum yani kalsam. Bilmem salıyor. Bakalım durursa durur, attırmaz.
hayat şartları yani iyi de olsa, kötü de olsa devam ediyoruz. Sabah geçiyi salarız. Öğlen geri geliriz. Öğlen yine saat 3.30-4 gibi salarız. Günde 2 öğün bunu tekrarlarız. Bunu tabi yaz döneminde kırkımı olur, hastası olur, sağ olur. Hastasına ilaç yapacaksın. Hangi hastalığa hangi ilaç iyi gider onları da tabi bilmek lazım. Hani bunu 27 yaşında olmama rağmen hani bunun 5 senesini çocukluğa verdiğimizi düşün. 22 senedir bunun içerisindeyim. Gene bizim burada ne var koca? O doğu tarafında çektikleri beldesinden öyle bir görsem. Karşıdan takip ederim. Ben ona geçiyor böyle fırlatır gelir. Buna halk dilinde katran, yani diğer adı dirgedir. Bunu suya septik mi suyun kokusunu alır ve hayvanların daha rahat sulanabilmesi ve suyu daha iyi içebilmesini sağlar. Bunu geçen ay aldım. Şişesi 250 liraya çıkmış. Artık hemen hemen de bulunmaz. Kimisi taklitini yapıyor ama bu hakiki katran. Hayırlısıyla geçimizi suluyoruz. Suyu bazen taş ocaklarının yerlerinden, şantiyelerden, bazen de kuyuların sondajından neyden alıp getiriyoruz. Traktörümüz orada aşağı tarafta duruyor.
Yeni tankerimiz orada. Bu dedem rahmetliğin tankeri. Hayırlısıyla çekiyoruz. Hani yakıt biraz ilerledi ama o ilerlese de hayat böyle yaşamaya devam ediyoruz. Yörük'te eski tipe bakarsak develi göçüş sistemi benim en güzel hoşuma giden bir anıydı. Çünkü hani insan deveyi görünce bir başka oluyor, daha hevesi geliyor. Koyak koyak. Buradan mesela bugün göçtün Konya'ya 40 günde 50 günde deveyle çıkarsın. Bu benim en iyi hoşuma giden. Hani bir normal bir memur amire düşersek piknik yapma hafta sonunu ister ama biz günümüz piknik havasında geçer. Konar göçercilikte. Eğer konduğumuz bir konak bize bir piknik sahasıdır. Bize bir eğlence sahasıdır. Bize bir topluluk sahasıdır. Tabii yörükçülük kıl çadırda daha iyi. Kıl çadır hani daha eskiden ağdan ve kargıdan çilt yaparlardı ve çiltine iki tarafını çevirirlerdi. Bu en güzel sistemiydi. Tabii şimdi kıl çadır sistemi pek azaldı. Daha önce sala, yörüklerin en güzel şeyleri salaydı. Bu salada buradaysa gelecek salada başka yörede olunurdu. Artık Mart ayı geldiğinde burada Mart'ın 15-20'sinden sonra bu sahil kenarında kimseyi bulamazdım. Bu en güzel bir sistemlerden biriydi ama şimdi tabi yerli sistem kaldı. Konar göçercilikler yine devam ediyor. Arkadaşlar hani buradan Nisan ayında başladılar ve ta halen de göçen var. Yaz yurduna ta varamayan da var gördüğüm sistemlere göre. Bu bizim dilde gongonamaz derler buna. Ne bileyim hani bir de şöyle hamam böceğinin uçar hali diye söylerler bazen de bazı kısımda da. Menengiç yaprağına çok beslenir. Yılın bu mevsiminde bahar ve güz aylarında ortalıkta en çok görünen bir uçan böcek türünden biridir. Hayvanın başındayız. Bazen işi oluyor, işe çağırıyorlar, işe gidiyoruz. Yövmeye gittiğimiz zamanlar oluyor. Tabii yövmeye gidince bakıyoruz evde yiyecek içecek azalıyor, yiyecek içeceği ver. İşte hayvanın ilacını al. Ne bileyim traktöre mazota al ya traktörün yağını al gibi işlerine uğraşıyoruz. Marketler buraya çok uzak. Seyyar satıcılar gelir mahalleye. Biz de yol boyunu bekleriz. Gelen satıcılardan yani komisyoncu diyelim birebir pazarcılardan alışverişimizi yaparız. Normalde bir işte Günler Gayrak köyünden bir akrabamız vardı. Her pazar gelir giderdi satışa. Yakıtın pahalı dedi işte o dedi. Akkuyu Nükleer Santral'e girmiş. Bu hafta alışverişimiz olmadı. Bakalım çarşamba günü bir eski yörüklü bir arkadaş geliyor. Onu dek getirebilirsek ikindileri gelir. Onu dek getirebilirsek ondan domates, biber, patlıcan, lahana, soğan ne varsa alacağız nasip kısmet olursa.
İşte evimizin yıl 12 ay çadır burası. Burada böyle kurulu kalır. Başka yere göç ettiğimizde tekrardan muşamba yani branda alır. Naylon alır. Oraya gergeyi çekeriz. Yemeğimizi de burada pişiriyoruz. Ocakta. Yaklaşık bir 20 gündür de etkili olan Poyraz nedeniyle dışarıya falan ateş yakamıyoruz. Hep içeride. Başıma havayı tanıyor musun? Bunu da katayım mı makarnanın? Ayran katacaksın. Ne? Bir daha. Ne? Makarnana göre. He? Ne nasıl anlasın? Çare ederse aral ben hele. Sağ olun yani ayran katacağım. Bilmem bayağı. Ben bilmem bak. Değil mi? Kırmızı. Çok elden dersine koyuyor. Ne var? Kara kaşlar kalem gibi geziniyor meral gibi oy 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 Eminem gel 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 Eminem gül 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 Eminem oy. Görüyorsun aşka aynı hani eline sabun alırsın da elini yıka sabun biter ya. Görüyorsun aşka aynı bu. Konuşursun. Baktın gördün olmadı gider. Gitti mi de tez gider. Yani bunun dönüşü olmaz. Dönüşü oldu muydu da ya ilk günlerde üstüne tam basacaksın ya da basamadın mı bırakacaksın peşine geri gidecek yani. Bu böyledir. Elif daha. Şimdi bu işi her zaman yaparız. Her zaman döngüsü aynı. Su döngüsü dersini de çok gördük zamanında. Ne yaparsak yapalım doğarken bir beyaz beze sardılar.
Ölürken de yine bir beyaz beze saracaklar, defnedecekler. Ne kadar da uğraşırsak uğraşalım, yaşarsak yaşayalım, bunun sonu hani kara toprak. Rabbim emanımızla ölmeyi, imanımızla hayatımızı ve verdiği emaneti almayı nasip etsin.